Bu videomuzda sıcak ve samimi insanların, birbirinden ilginç eğlenceli festivallerin, muhteşem tarihi yapıların ve plajların yer aldığı Akdeniz'in en güzel ülkelerinden biri olan İspanya'ya gidiyoruz. Yemyeşil doğal güzelliklerden kurak ve sıcak şehirlere, Arap kültürünün etkisi altında kalan güney kesimden Avrupa tarzını yansıtan kuzey kesimlerine kadar içerisinde oldukça farklı ve çeşitli yapıları barındıran bu sıcak ülkeyi keşfetmeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. İspanya, resmi adıyla İspanya Krallığı, Avrupa'nın güneybatısında yer alan bir Akdeniz ülkesi. Akdeniz ve Atlantik'e kıyısı olan ülke İberya Yarımadası'nın %85'lik bölümünü kapsıyor. İspanya toprakları ayrıca Akdeniz'de Balear Adalarını, Atlantik Okyanusu'nda Kanarya Adalarını ve Kuzey Afrika'da Ceuta ve Melilla adlı iki özerk şehri de içine almakta. Komşuları ise batıda Portekiz, kuzeyde Fransa ve Andorra, güneyde ise Cebeli Tarık Boğazı bağlantısıyla Birleşik Krallık. 498.000 kilometrekare yüz ölçüme sahip İspanya, Rusya, Ukrayna ve Fransa'dan sonra Avrupa'nın yüz ölçüm bakımından en büyük dördüncü ülkesi. Dağlık bir ülke olan İspanya, İsviçre'den sonra yine Avrupa'nın en yüksek ikinci ülkesi. Ayrıca Avrupa Birliği ve NATO'ya üye ülkelerden biri. İspanya, Türkiye'nin 2 saat gerisinden gelmekte. Ancak İspanya 80 senedir yanlış saat dilimini kullanıyor. Ülke başlangıç meridyeninin geçtiği İngiltere ve Portekiz'le aynı saat diliminde. Ama 1942'de İspanya'yı yöneten Franco-Nazi Almanyası ile uyumlu olacak şekilde Orta Avrupa saat dilimine geçtiği için ülke kış aylarında 1, yaz aylarında ise 2 saat ileride yer alıyor. Bunun da etkisiyle İspanyollar öğle yemeklerini 2'de, akşam yemeklerini ise 9 veya 10'da yiyip geç yatıyorlar. Hatta ülkede haberler akşam 9'da, diziler ise 10'da başlıyor. Sonuç olarak İspanya doğru saat dilimini kullansa Türkiye'den 3 saat geride olacaktı. İki ülke arası uçuş süresi ise 4 saat. İspanya'yı ziyaret etmek isterseniz Türkiye vatandaşları vizeye tabi. 189 ülkeye vizesiz girebilen İspanya pasaportu ise dünyanın en güçlü 3. pasaportu. Farklı iklim koşulları ve vadilerin sağladığı doğal koruma, İspanya topraklarında birçok kültürün, dilin ve lehçenin geçmesine sebep oldu. Ve bu topraklar binlerce yıl Yunanlar, Fenikeliler, Kartacalılar, Romalılar, Cermenler ve Kuzey Afrika Berberilerine kadar çeşitli etnik halklara ev sahipliği yaptı. 750 yıl boyunca da Endülüs adıyla Müslüman Araplar tarafından yönetildi. Ve her biri İspanya'da farklı derecelerde etkiler bıraktı. Kristof Kolomb'un Amerika'yı bulmasıyla sınırları Avrupa, Afrika, Amerika ve Asya'ya kadar uzanan İspanya, dünyanın en büyük imparatorluklarından biri haline geldi. Ve bu yüzlerce dil ve kültüre sahip onlarca ulustan oluşan bir ülke yarattı. Aynı zamanda sömürgeciliği başlatan İspanyollar Maya, İnka ve Aztek medeniyetlerinin yok edilmesinde ve köle ticaretinin yaygınlaşmasına rol oynadı. Daha sonra iç meseleler ve İngiltere, Fransa ve Amerika ile yaşanan savaşlarla zayıflamaya başlayan İspanya İmparatorluğu, Latin Amerika sömürgeleri başta olmak üzere muazzam ölçülerde toprak kayıpları yaşadı. 1936 ve 1975 yılları arasındaysa General Franco tarafından diktatör bir rejimle yönetilerek dış dünyadan kopan İspanya, 1986'da Avrupa Birliği'ne dahil olarak ekonomik açıdan tekrar gelişmeye başladı. İspanya bugün Avrupa'daki 11 resmi krallıktan biri ve parlamenter monarşiyle yönetiliyor. Ülke 17 özerk bölge ve 2 özerk şehre ayrılmış durumda. Ayrıca İspanya'da 50 şehir bulunmakta. 7 özerk bölgenin ise her biri aynı zamanda bir şehir. Başkent Madrid'de hem şehir hem de özerk bölgelerden biri. 6,5 milyon kişiyle ülkenin en büyük şehri olan Madrid, İstanbul, Moskova, Paris ve Londra'dan sonra Avrupa'nın en kalabalık 5. şehri. Real Madrid futbol takımı da başkentin adının duyulmasına büyük paya sahip. Yine adını futbol takımıyla duyuran ve Katalonya eyaletinin başkenti olan Barcelona'da 5 milyon nüfusuyla ülkenin en büyük 2. şehri. İspanya'nın toplam nüfusu ise 47.329.000 kişi. İspanya %1,23 ile Avrupa Birliği ülkeleri içinde Malta'dan sonra en düşük doğum oranına sahip 2. ülke. Ciddi nüfus kaybına uğrayacak ülkelerin başına gelen İspanya'nın nüfusu 2100 yılında yarı yarıya yani 23 milyona düşebilir. Bunun yanında İspanya 83,5 yılla Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla yaşam süresine sahip. Başta Latin Amerika olmak üzere dünyada 1 milyarın üzerinde İspanyol kökene sahip insan bulunmakta. Ülkenin etnik yapısına bakarsak, nüfusun yaklaşık %85'i İspanyolken, geri kalanı ise Romenlerden, Fas ve diğer ülke vatandaşlarından oluşmakta.
5.700.000 yabancı nüfusa sahip İspanya, Almanya'dan sonra Avrupa dışından gelen yabancıların en fazla olduğu ikinci Avrupa ülkesi. Resmi kayıtlara göre ülkede 6.000 kadar da Türkiye vatandaşı yaşamakta. Ülkenin resmi dili İspanyolca. Aynı zamanda 21 ülkenin resmi dili olan İspanyolca, toplam 440 milyon kişinin ana dili ve Çince'den sonra ana dil olarak dünyada en çok konuşulan ikinci dil. Ayrıca İspanya, Meksika, Kolombiya ve Arjantin'den sonra İspanyolcanın en çok konuşulduğu dördüncü ülke. İngilizce bilen İspanyolların sayısı ise oldukça az. Hatta Avrupa'da en kötü İngilizce bilgisine sahip ülkelerden biri. Çok kültürlü bir yapıya sahip olan İspanya'nın 6 bölgesinde İspanyolcanın yanında bölgesel diller de konuşulmakta. Katalonya eyaletinde 6 milyon kişi Katalonca konuşurken Baskça, Galiceca, Valenciaca, Aranca ve Aragonca da bölgesel olarak tanınan diğer diller. İsimlerini genellikle tarihi ve kültürel özelliklerinden alan İspanyol bölgelerinin coğrafi özelliklerinden kentlerine, şenliklerinden geleneklerine ve yöresel mutfağına kadar kendine özgü farklılıkları ve kültürel özellikleri var. 700 yıl boyunca Emevilerin kontrolünde olan güney bölgelerde Arap etkisi görülürken bu etkiye kuzey bölgelerinde rastlanmaz. Yani güneydeki Cordoba ve Granada şehirlerinin mimarisi, kuzeyde yer alan şehirlerde göreceğinizden çok farklıdır. 6 farklı iklime sahip ülkede coğrafi koşullarda oldukça değişken. Okyanusun kıyısında yer alan Galicia ılıman bir iklime ve yemyeşil bir coğrafyaya sahipken, yazın çok sıcak, kışınsa soğuk olan Madrid kurak bir yapıya sahip. Bazıları Endülüslerin eğlenceli, Madridlilerin kibirli, Aragonların inatçı, Katalanların cimri ve Galicyaların güvenilmez olduğunu söylese de tabii ki bunların genel bir geçerliliği yok. İspanya bölgeleri yönetimsel, yargısal ve ekonomik olarak geniş haklara sahip ve ayrı hükümetleri var. Bu nedenle bölgelerde eğitimden sağlığa birçok konu değişiklik gösterebilir. Bölgelerin kalkınmışlık düzeyleri de birbirinden farklı. Örneğin Madrid ve Bask bölgeleri hızlı bir internet erişimine sahipken tüm bölgeler benzer düzeyde dijital altyapıdan yararlanamamakta. Bu durum ekonomide de geçerli. Katalonya, İspanya'nın diğer bölgeleriyle kıyaslandığında daha zengin. Bölge 7,5 milyonla nüfusun sadece %16'sına ev sahipliği yapmasına rağmen gayri safi yurt içi hasılanın %19'unu üretirken ihracatın da 1/4'ini gerçekleştiriyor. 17 bölge arasında en geniş özerklik haklarına sahip olan Katalonya ve Bask bölgeleri bağımsızlıklarını ilan etmek istiyor. Katalonya bunun için Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen 2017'de bağımsızlık referandumu gerçekleştirdi. Ancak bu girişimin ardından 9 Katalan siyasetçi tutuklandı ve 2021 yılına kadar tutuklu kaldılar. Bağımsızlık talepleri ise hala devam etmekte. Özellikle Katalonya bölgesi bağımsızlığını ilan ederse İspanya ekonomisi zor günler geçirebilir. İspanya dünyanın 14. Avrupa Birliği'nin ise en büyük 4. ekonomisine sahip. 26.832 dolarla da kişi başı milli gelir sıralamasında 30. sırada. Ekonomide hizmet sektörünün payı %75. Bankacılık ve turizm ekonomik faaliyetlerin en önemli unsurları. 2014'te Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası olan Garanti Bankası'nın %40 hissesini satın alan BBVA Bankası İspanya merkezli ve ülkenin en büyük ikinci özel bankası. Turizm de İspanya'nın önemli gelir kaynaklarından biri. 2018 yılında 84 milyon turistle Fransa'nın ardından en çok turist çeken ikinci ülke. Ayrıca 68 milyar dolar turizm geliriyle Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok turizm geliri elde eden ikinci ülke konumunda. Para kazanmanın ve iş bulmanın kolay olmadığı İspanya, %14'te Avrupa'nın en yüksek işsizlik oranına sahip. Her 3 gençten biri ise işsiz. Hatta pandemide genç işsizlik oranı %40'a çıktı. Özellikle üniversite mezunları için ülkede iş imkanı daha kısıtlı. Bu nedenle diğer Avrupa ülkelerinin aksine çoğu genç aileleriyle yaşamaya devam ediyor. Düşük maaşlar ve yüksek kiralar da bunun diğer sebepleri. Barcelona gibi şehirlerde bir odanın kirası bile 600 euro. Ülkede asgari ücret 1167 euro. Ancak İspanya %0,8'de Avrupa'da asgari ücretle çalışma oranı en düşük ülke. Ayrıca bazı sektörler kendi taban ücretlerini belirliyor. Örneğin inşaat sektöründe çalışanlara aylık en az 1500 euro ödenmesi gerekli. Bunun yanında asgari ücretin altında maaş alanlar da var. Bölgeleri arasında ekonomik farklılıklar bulunan İspanya, Sosyal Adalet Endeksinde OECD ülkeleri arasında 28. Avrupa ülkeleri arasında ise 23. gibi düşük bir sırada yer almakta. Ülkenin %26'sı ise fakirlik ve sosyal dışlanma riski altında. İspanya'nın para birimi euro. 1 euro yaklaşık 16 Türk lirasına eşit.
Market fiyatlarına örnek verirsek 1 litre süt 81 sent, 1 litre zeytinyağı 4,5 euro, 1 litre ayçiçek yağı 2 euro, 1 kilo kıyma 10 euro ve 1 kilo tavuk 7 euro. Ev fiyatlarının pahalı olmasının en büyük sebeplerinden birisi 2008 yılında yaşanan ekonomik krizde inşaat sektörünün büyük bir çöküş yaşaması. Şu ansa yeniden canlanmaya başlayan sektör için en az 500.000 inşaat işçisi aranıyor. Eleman bulmakta zorlanan şirketlerin aradığı tek özellik ise sertifika. İspanya'da çalışma saati haftada 40, günlükse en fazla 9 saat. Ülkenin büyük bölümünde öğlen 2'den 6'ya kadar siesta uygulanıyor. Yani sabah 9'dan öğlen 2'ye kadar çalışıp mola veriyorlar ve 6'da tekrar işe dönüp çalışmaya devam ediyorlar. Kestirme anlamına gelen siesta arasında uyumak da çok yaygın. Merkezi yerlerde ise siesta daha seyrek görülüyor. İspanya'da bankalarsa haftada bir gün hariç öğlen 2'ye kadar çalışıyor. Devlet kurumlarında çalışanların mesai saatleri genelde özel sektöre göre daha iyi. Ülkenin kültürüne ve yaşamına bakarsak, Akdeniz ikliminin karakterlerine yansıttığı İspanyollar sıcakkanlılıklarıyla bilinir. Arkadaş canlısı ve yardımsever olan bu insanlar aileleriyle ve arkadaşlarıyla uzunca vakit geçirmeyi severler. Ve yeni tanıştıkları kişilerle direkt öperek selamlaşırlar. El sıkışmak çok resmi görülür. Birbirlerine karşı saygılı ve kibar olan İspanyollar aynı zamanda oldukça pozitifler. Ayrıca bireysel özgürlüklere karşı oldukça saygılılar. Kimse kimseye karışmaz ve yargılamaz. Bir diğer özellikleri de oldukça açık sözlü olmaları. Düşündüklerini dolandırmadan direkt söylerler. İspanya tüketim çılgınlığına sahip bir toplum değil. Arabaları ve telefonları dahil çoğu şeyi uzun süreli kullanırlar. İspanyolların en belirgin özelliklerinden biri de yavaş olmaları. Bu yavaşlık iş yaşamından kişisel yaşama her alanda geçerli. Hatta biriyle buluşacakları zaman genelde İspanyol saatiyle mi yoksa normal saatle mi diye sorarlar. Restoranlarda servislerin geç gelmesi ya da kasiyerlerin ürünleri yavaş geçmesi de oldukça normal bir durum. Yani ülkeye giderseniz sabırlı olmayı unutmayın. Ülkenin bürokrasisi de çok yavaş ve belirli kurallara sahip değil. Bir işlem için farklı kişiler farklı evraklar isteyebilir ve işlemin ne kadar süreceğini, sonucunun ne olacağını kestirmek zordur. Örneğin çalışma vizesi başvurunuz 7 ay sürebilir. İspanya'nın en büyük sorunlarından birisi de kapkaç ve hırsızlık. Belçika ve Fransa'dan sonra Avrupa'daki en yüksek hırsızlık oranına sahip ve polis çoğunlukla bu durumlarda bir şey yapmıyor. Bu nedenle değerli eşyaları masada bırakmamakta ve dikkatli olmakta fayda var. Trafikte çok saygılı olan toplumda yaya ve sürücü olmak son derece güvenli. Metronun yaygın olduğu ülkede ulaşım da gelişmiş durumda. Aynı zamanda şehirler arası ulaşımda hızlı trenlerle kolay ve uygun bir şekilde sağlanabilir. İspanya'da sağlık ve eğitim ücretsiz ve devlet okulları da oldukça kaliteli bir eğitime sahip. Ülkede sınıf farklılığı yok denecek kadar az. Zengin veya durumu iyi olmayan bir insanın aynı mekanda vakit geçirmesi olan bir durum. Evlerde ayakkabı çoğunlukla çıkarılmaz. İspanyollar da Türkler gibi uzun süren kalabalık akşam yemeklerini çok severler ve yemekten sonra sofradan kalkmadan 1-2 saat sohbet ederler. İş çıkışında da bir yerde oturup mutlaka içki içerler ve alkol tüketimi genel olarak yaygın. İspanya'da pazar günleri çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi marketler dahil neredeyse her yer kapalı. Şehir merkezlerinde ise bazı yerler açık olabilir. İspanya tarihten beri sanatın ve dansın önemli olduğu bir ülke. Ünlü sanatçılar arasında şair Cervantes, ressam Picasso ve Salvador Dali gibi isimler bulunmakta. En ünlü dansı ise ünü tüm dünyaya yayılan flamenco. İspanya denince akla gelen ilk şeylerden birisi de futbol. Futbolda oldukça başarılı olan ülke, son zamanların en başarılı takımlarına da ev sahipliği yapmakta. Bir Dünya Kupası ve 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan ülkenin en büyük takımları ise Real Madrid ve Barcelona. Bu iki takım aynı zamanda futbol tarihinin ezeli rakiplerinden biri. 100 yıldır devam eden bu rekabetin kökünde siyasi bir sebep var. İspanyol milliyetçilerin desteklediği Real Madrid ve Katalan milliyetçilerin desteklediği Barcelona arasındaki bu rekabet, dünyanın en büyük görsel şölenlerinden biri olan El Clasico'yu yarattı. Dünyanın en çok izlenen olaylarından biri olan bu maç ekran başındaki milyonlara hitap etmekte. Öyle ki dünya genelinde El Clasico'yu ortalama olarak 400 ila 500 milyon kişinin izlediği tahmin ediliyor. Karşılaştırmak gerekirse Şampiyonlar Ligi finalini ortalama 180 ila 220 milyon kişinin izlediği tahmin edilmekte. İspanya'nın olmazsa olmazlarından biri de renkli festivalleri. En ünlülerinden biri San Fermin, yani Boğa Güreşi Festivali. 9 günlük festival boyunca her sabah şehrin sokaklarına bırakılan boğalar, beyaz ve kırmızı renklerde giyinen katılımcıları 850 metrelik koşu boyunca kovalıyor.
Bu ilginç festivalde yaralanmalar, hatta ölümler yaşanabilmekte. Bir diğer önemli festival de Barcelona'nın koruyucu azizi olarak kabul edilen Sant Jordi, yani Aziz George Günü. 23 Nisan'da gerçekleşen festival aynı zamanda yerli sevgililer gününe de dönüşmüş. Bu özel günde erkekler kadınlara gül, kadınlar da erkeklere kitap hediye eder. Bu nedenle o gün sokaklar çiçekçi ve kitapçı dolar. 150 ton domatesin harcandığı domates festivali de ilginç ve eğlenceli festivallerinden. İspanya son zamanlarda dizi sektörüyle de oldukça ön planda. Netflix'te İngilizce dışındaki yabancı dillerde en çok izlenen dizi olan La Casa de Papel, bir gençlik dizisi olan Elite ve gizem türüne sahip Şantaj bunlardan biri. Ülke hakkında diğer bilgilere bakarsak, İspanya'da yılbaşı gecesi saatin her vuruşunda bir tane olmak üzere 12 tane üzüm yenilir. Bunun 12 ay boyunca iyi şans getireceğine inanılır. Eyfel Kulesi İspanya'da yapılacaktı. Evet, yanlış duymadınız. Fransa'nın en önemli simgesi olan Eyfel Kulesi, İspanya'nın Barcelona şehrine yapılacakmış. İspanya hükümeti göz yorucu bir görüntü olacağından endişe ederek kuleyi istememiş. İspanya 55'er adet UNESCO tarihi mirasına sahip İtalya ve Çin'den sonra 47 tarihi eserle en çok mirasa sahip 3. ülke. Ülkenin mutfağına bakarsak, Avrupa, Afrika ve Akdeniz'in etkilerini taşıyan İspanya mutfağının en vazgeçilmez ürünü zeytinyağı. Her yemekte ve salatada mutlaka zeytinyağı kullanırlar. Bunun dışında yemekleri Avrupa yemeklerine göre daha acı. Ayrıca içkinin sıkça tüketildiği ülkede geniş bir şarap kültürü var. İspanya denince akla giren ilk yiyecek tapas. Öğünlerde sıklıkla tüketilen tapas, meze gibi atıştırmalık yiyeceklerden oluşur. Et veya tavukla hazırlanan fajita, pirinç, safran ve deniz ürünlerinden yapılan paella, gazpacho olarak adlandırılan soğuk domates çorbası, patates ve yumurta ile yapılan İspanyol omleti ve dünyanın en sevilen lezzetleri arasında yer alan labne ve krem peynirle hazırlanan San Sebastian cheesecake denemeniz gereken lezzetler arasında. Gezilecek yerlere bakarsak, dünyanın en ünlü meydanlarından biri olan Madrid'deki Plaza Mayor, Sevilla'da Endülüs döneminden kalan Elhamra Sarayı ve Plaza de Espana, beyaza boyalı duvarları ve dolambaçlı sokaklarıyla Cordoba şehri ve muhteşem sokaklarıyla Barcelona şehri gezmeniz gereken yerler arasında. Festivalleri ve gece hayatıyla ün salmış Ibiza Adası da görülmesi gereken bir diğer yer. Videomuzun sonuna geldik. Siz de İspanya hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.